Arkadaşlar daha önce chimney cake yemiştim. Tiflis'in en güzel noktası burası. Başka yerlerde de denedim ama burası gibi tat görmedim. Bu genç arkadaşımız gerçekten çok güzel hazırlıyor. Buranın birazdan ismini de söyleyeceğim size. Eski Tiflis'in bu sokağın adını biliyor musun? Bu sokak adı aklımdan çıktı. Buranın adı ne? Bu mekanın adı ne? Prestige. Prestige. Evet. Prestige. Gerçekten de çok hoş. Chimney cake yapıyor. Tiflis'e geldiğinizde bence bunu deneyin. Evet bakın üzerine dondurma koyuyor. Birazdan kendisini de kanala abone yapacağız. Sonra izleyecek kendisini. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Topping'den var çikolata, karamel bir de çilek sosu. Hangisini yapayım? Ben karamel rica edeceğim. Tamam. Karamelli evet. İşte masada da karamel. Çok teşekkürler. olacak. Timur. Evet. Bakın bir tanesi fıstıklı oluyor. Timur sabit kadar mi? O çikolata sabit. Gerçekten bu genç arkadaşlar çok güzel yapıyorlar işlerini. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sabit kadar. Dostum ismin ne? Chimney cake. Bir daha söyler misin? Chimney cake. Chimney cake. Evet. Aa, onu biliyorum. Gürcüce Senin Türkçe. ismin? Senin benim ismin? ismim Suraj. Surat. Suracı. Suracı. Evet. Suracı. Memnun oldum Suracı. Teşekkür Memnun oldum ediyorum. ben de. Afiyet Teşekkür olsun. ediyorum. Bu ikisi bakın şurada görüyorsunuz. 13 gel tanesi. Yani 13'leri. Tanesi 13'leri. Bir arkadaşım geldi. Tekrar Tiflis'teyim. Tiflis'te chimney cake yiyoruz. Bugün ama birazcık yağmurlu. Hatta bayağı yağıyor. Ama biz yine de gezelim dedik. Arkadaşım kameradan çok fazla hoşlanmadığı için kendisi çıkmak istemiyor. Çekingen birazcık. Chimney cake'imizi aldık. Şimdi burada yiyoruz. Bakın bu kısmı Hindistan cevizli. Bu kısmı Şam fıstıklı. Bu kısmı bademli ve bu kısmı fındıklı. Tekrar tekrar gelirim. Sırf bunun için Tiflis'e. Sanırım Gürcistan'da en çok sevdiğim yiyecek bu oldu. Hepinize selamlar, günaydın. Arkadaşım çoktan uyanmış. Çay yapmış. Mutfakta beni bekliyor öteki tarafta. Burası böyle. Bakın bu benim odam. Küçük böyle odalar var. Tek tek arka arkaya giden odalar. Bu oda, bu küçük oda 26 lari. 25.10 muydu? Evet, o civar 25.26 lari. Yani ne kadar oluyor? Yaklaşık 375 lira. Bugün normalde Tiflis'i gezecektik. Dün birazcık Tiflis'i gezdik. İşte dünkü yediğimiz dondurmayı hatırlıyorsunuz. Ona bayıldık. Şimdi Mitseta diye farklı bir iline gitmeye karar verdik. Daha doğal, daha küçük bir il. Sonra tekrar Tiflis'e geleceğiz. Benim için de çok iyi oldu. Çünkü bu bahsettiğim ile ben de ilk defa gidiyorum. Bu Gürcistan'daki gezimi biraz daha geliştiriyor. Sizlere bir de Mitseta'yı anlatacağız. Şimdi yavaş yavaş çayımızı içip yola çıkalım. Bu hostelin adı Tiflis'te Fifth Element. Tavsiye ederim. İnanılmaz tatlı bir sahibesi var. Böyle naif ve gerçekten de çok şeker bir insan. Dün birazcık tanıştık, sohbet ettik kendisiyle. Sessiz konuşuyorum çünkü odalarda insanlar var. Bakın bu arkadaşımın odasıydı.
O benim adamdı. Burada bir Kazak aile kalıyor. Burada da nereli olduğunu bilmiyorum ama Avrupalı ya da Rus olabilir. Sarışın bir beyefendi kalıyor. Böyle bir oda. Bunun üst katları da var arkadaşlar. 2 tane tuvaleti var. Bu çok güzel. Mutfağı da gayet geniş dostlar, bakın. Burada oturabiliyoruz. Şurada bir başka oda var. Orada da bir Rus hanımefendi kalıyor. Böyle bizim kinkalilerimiz burada kaldı. O üzücü oldu birazcık ama yapacak bir şey yok. Artık eski metroya geldik arkadaşlar. Şimdi biz Diduba'ya gidiyoruz. Şimdi Diduba'ya doğru yola devam ediyoruz. Midseta'dayız. Hosteli bulmaya çalışıyoruz. Ben Gürcistan'ın küçük şehirlerini çok seviyorum. Yani gerçekten çok güzel oluyor Gürcistan'ın küçük şehirleri. Yine böyle Borjomi ama Borjomi'den bir miktar daha şehir. Biraz daha büyük diyebilirim. Borjomi de şehir ama burası biraz daha büyük. Şöyle tam ortada yine dev gibi bir kilisesi var. Şöyle bir yerde bir nefes alalım dedik arkadaşlar. Burası böyle bir kafe, restoran tarzında. Midseta'da hem böyle şehrin doğu tarafının manzarası görülüyor. Hem de onun dışında şöyle bir kafeyi göstermek istedim. Bakın. Buranın adı Georgian Picnic. Midseta'ya geldiğiniz gibi burası böyle çok tatlı, çok güzel, çok şirin bir yer. Bazen cennet gibi hostellere düşersiniz. Öyle bir hostele düştük. Dostlar, tek kelimeyle cennet gibi bir hostel. Odalarımızı ayarlıyorlar, temizliyorlar. Ve şu anda hakikaten de bakın şöyle. Muhteşem bir yer. Hemen önümüzde bir ayva ağacı. Az önce genç arkadaş isterseniz yiyebilirsiniz dedi. Tiflis'ten çok daha güzel. Yani Tiflis ya da Batum, büyük şehirden biraz böyle kopmak, böyle acayip sakin, muhteşem bir noktaya gelmek istiyorsanız kesinlikle böyle bir güzelliği de görmenizi tavsiye ederim. What is your name? Misho. 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 Thank you very much Misho. problem. 120 lari 2 gece 2 oda parası. Yani tek kişi gece başına 30 lari. Yani yaklaşık 450 lira. 450 lira oluyor. 2 gece 2 farklı odaya biz toplam 120 lira verdik. Şimdi bir lokal pazar aramak için yola çıktık. Turistik bir nokta var. Yani bu bizim kaldığımız yere de çok yakın. Fakat bu turistik noktanın pazarları oldukça pahalı.
Yani biliyorsunuz her noktada öyledir. Alanya'da ya da Bodrum'da falan da öyledir genelde. Hani bir turistik nokta vardır daha fazla gezilen. Ve oranın rakamları çok yüksektir. Oradan alışveriş yapmayı tercih etmedik. Onun yerine böyle daha yerelin içine doğru girmeye çalışıyoruz. Buralarda bulabileceğimiz, yani otellerden uzak noktada, gel karşıya geçelim. Otellerden uzak noktadaki bir marketi bulmaya çalışıyoruz. O kadar güzeller ki. Parkta yürürken onlar da bizimle karşımıza çıktılar. Bakın memelerini görüyor musunuz? Süt dolu. Onlar da bizimle beraber parktalar. Özellikle hemen hemen bütün şehirlerde, gittiğim bütün şehirlerde Borjomi sodasından mutlaka içiyorum. Bu bir işbirliği değildir. Bu kanalda hiçbir ticari işbirliği yoktur en azından şu anda. O yüzden de duyabileceğiniz markaların hiçbirisiyle bir alakam yok. Herhangi bir vergi ya da şunu falan filan şey yapmayın. Evet, şu güzel sodalardan bahsedelim. Borjomi sodası. Şehrinde orijinal suyunu içtim. O videoyu bulabilirsiniz kanalımda. Gerçekten de harika. Ve şu anda inanılmaz güzel limonatasını içiyorum. Gerçekten de Gürcistan'da soda içmek gerek. Çünkü suyu apayrı bir olay. Yani bütün şehirlerde suyu çeşmeden içebiliyorsunuz. Tertemiz su veriyorlar. Klor oranı harika. Nüfusu da az olduğu için suyu gerçekten tertemiz. Ama özellikle Borjomi'de ve Mitseta'da içtiğim su gibisini içmedim. Yani şeyden bahsetmiyorum. Sadece dışarıdaki hayratlardan bahsetmiyorum. Kaldığım hosteldeki çeşmeden bahsediyorum. İnanılmaz güzel. Yani normalde böyle suyu açtığınızda, şiddetli açtığınızda bir köpürme olur. O bile yok. Şöyle bir baktığınızda camın içerisinde bir miktar klor ya da farklı şeyler görebilirsiniz. O küçük batı, hiçbir şey yok. Sanki çeşmeden, yani bildiğiniz şaşal su akıyor, öyle söyleyeyim. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben Gürcistan'ın pek çok şeyini sevdim. Ama özellikle suyuna bayıldım. Arkadaşlar, patates kızartması, şöyle Borjomi sodası ve böyle güzel bir manzara. Bu tatlı noktada gayet ucuz. 70 Türk lirasına böyle bir patates kızartması ve Borjomi sodasını yiyip içebiliyorsunuz. Bu şekilde pizzamız geldi. Bakın, bu pizzaların her biri, yani şöyle, bu farklı bir çeşit pizzaydı. 6,5 lira. Bu pizza da öyle. 6,5 lira. Yani 6,5 lira ne kadar oluyor? Yaklaşık 97-100 lira. Pizzalar çok güzel. Nedeni şu: doğrudan gözünüzün önünde hazırlıyorlar. Yani bayağı bildiğiniz böyle hazır pizzalar, dondurulmuş pizzaları sipariş etmiyorlar. O yüzden de benim çok hoşuma gitti. Çok da lezzetli. Gayet güzel. Arkadaşlar, oldukça boş, sakin bir şehir Mitseta. Yani bakın, merkezi dediğimiz yer burası. Mitseta'da gece oluyor. Bu arada tam olarak söyleyebildiğimi de zannetmiyorum şehrin ismini. Şehrin ismini söylemek çok zor arkadaşlar. Her dilin kendine ait bir gırtlak yapısı oluşuyor zaman içerisinde. Biz büyürken belli kasları, o sesleri, yani kendi dilimizin, ana dilimizin seslerini çıkartırken belli kaslara alışıyoruz. Ve o yüzden bir başka dil öğrendiğimizde aksan oluşuyor. Gürcüce çok zor bir dil gerçekten de. Mitseta'yı ben kendi dilime uygun bir biçimde söylüyorum. Mitseta. Onların söyleme şekli çok farklı. 5.50. Bu 5.50, bu da 4.50 lira. Bakın, bir market bulduk. Şurada soğan ve patates var. Kırmızı biber var. 4 lira diyor. Bu da bizim sucuk. Gürcistan'da yine aynı şekilde görebiliyorsunuz.
bizim sucuğa benziyor. Bütün alışveriş şu şekilde 20'leri tuttu arkadaşlar. Bakın böyle küçük bir market bulduk en sonunda ve birazcık domates, sebze tarzında bir şeyler aldık. Yumurta aldık. Bunları yarın yiyebileceğiz. Yarın dışarıdan yemeyeceğiz çünkü bugün birazcık keseyi açtık pizza ve patates kızartmasıyla. Çok da fazla değil, çok da para harcamadık ama ne olur ne olmaz yeterli. Mitseta çok mu ucuz? Yani bence Mersin'le hemen hemen aynı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz dün Mitseka'ya geldim. Ve şimdi Mitseka'nın en önemli katedrallerinden bir tanesindeyim. Bu katedral 1000'li yıllarda yapılmış. 1010 yılı ve 1020 yılı arasında yapılmış. Bu katedral yine Orta Çağ'ın en önemli katedrallerinden bir tanesi. Çünkü bulunduğum şehir aslında o yıllarda İpek yolunun, ticaret yollarının önemli noktalarından bir tanesi. Evet, şimdi kiliseden çıktık. Arkadaşlar özellikle bir şehrin böyle müzesine, tarihi noktalarına gidiyorsanız Asyalı grubun peşine takılacaksınız. Ben de şu anda öyle yaptım. Böyle müzeye geldik dostlar. Fakat müzeye geldiğimiz gibi ilk gördüğümüz noktalardan biri bu arkadaşlar oldu. Excuse me, museum? Can I? Ah, no, okay. Which day, when? No. Oh. Okay, okay. Thank you, thank you. Maalesef müzeye giremiyoruz. Evet, Mitseta gerçekten çok güzel bir şehir. Yani bilmiyorum, benim bakış açımdan çok güzel bir şehir. Çünkü burada hem tarihe tanıklık ediyorsunuz, İpek yolunun önemli bir noktasında gezdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Bakın şimdi gideceğimiz kilise Samvarto Kilisesi. Tekrar bir onun ismine bakmam lazım. İsimler zor geliyor arkadaşlar. Samtavro, çok pardon. Evet, şimdi gideceğimiz kilise Samtavro Kilisesi. Bu kilise bir pagan ibadethanesinin üzerine yapılmış. Yaklaşık milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye götürülüyor. ...1600 yıllık yapının içerisine giriyoruz. Şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Evet, maalesef içeride görüntü almak arkadaşlar yasak. Burada bu bölgedeki Hristiyan aydınlanmayı sağlayan Saint Aziz yatıyor. Evet. Yani dünyada özellikle bu son 20-25 yıldır
Her yerde yasaklanıyor pek çok şey. Aslında yasaklamak neyin göstergesi biliyor musunuz dostlar? Yani çözüm bulamamanın. Çözüm bulamayan yerler, çözüm bulamayan kurumlar yasaklarlar. Bir de yasaklamak işlerine gelir. Daha tembeldirler. Böylelikle yasakladığınız zaman kurtulursunuz. Yani o tembelliğin sindiği bir kurumda yasaklamalarla çok fazla karşılaşırsınız. Bu özellikle bizim ülkemizde dahil pek çok yerde var. Çözüm bulmak yerine bir şekilde bir düzene koymak yerine, çünkü o zaman çalışırsınız, çalışmak zorunda kalırsınız. Ve tabii ki hepsi değil ama memurların büyük bir çoğunluğunun durumunu bilirsiniz yani. Bütün ülkelerde de böyledir. Özellikle burada da bunu gördüm. Elbette ki hepsi değil ama pek çoğu yasaklamayı, eğer ellerinde yetki varsa yasaklamayı tercih ederler ki daha az insanla uğraşsınlar, daha az işle uğraşsınlar. Nedeni budur. Bakın yine Samtavro içerisinde bir önemli Aziz'in yatırı daha var. Görüyorsunuz. Aynı zamanda burada ibadet etmiş kendisi. Evet, Mitseta'nın bir ara sokağını bulduk. Şöyle beraber bir yürüyelim arkadaşlar. Dar bir sokak, sağlı sollu gördüğünüz gibi evler var. Ben böyle bir şehrin ara sokaklarına girmeyi çok seviyorum. Çok hoş ve çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Buradan haçapuri yiyeceğiz. Liza arkadaşımız. Hello. Liza arkadaşımız bize tanıttı. Haçapuri yiyeceğiz. Çok güzel bir mekan. Böyle harika dizayn edilmiş gerçekten de. Exponati diye geçiyor. Exponati. Bu Mitseta'nın turistik sokağı var. Bu sokağın bitiminde, bitirin bu sokağı. Bu sokağın bitiminde böyle sol tarafta Exponati diye görüyorsunuz. Sanırım annesiyle beraber çalışıyor. Öyle olduğunu zannediyorum. Thank you very much again. Şimdi bizi sanırım şarapla ilgili bir noktaya götürüyor Liza. Çok soğuk bir yer, böyle hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel. What is that? Name Query. Query. I want to show you one. Maybe this one, it's like 3 meters. 3 meters. Yeah. Uh-huh. And And? your wine. Wine. Yeah. Okay. How many months or years? 6 months. 6 months. Wonderful. Yeah. Wonderful. Perfect. Our wines. Can Right I? here. Can I look? Yeah, of course. Genellikle 6 aylıkmış ama daha eski şaraplarda varmış. Hepsi burada yapılıyor diyor. Bununla beraber boynuzun içerisinden içiyorlarmış. Wonderful. So Evet arkadaşlar, bakın böyle mahzenin serinliğini hissedebiliyorum resmen. Böyle taşlardan bir serinlik geliyor özellikle bacaklarıma. Evet. Genç kuşak böyle çok daha konuşkan, çok daha güler yüzlü, korkmuyor, çok daha cesur. Bizi tuttu buraya getirdi Liza, sağ olsun. Bakın bu 2023 şarapları, yani 2 yıllık bekletiliyorlar. Burası şarap bekletme yerleriymiş. Buradan şarap içmek, en azından bir bardak şarap içmek farz oldu. Ne kadar, umarım çok pahalı değildir, bakacağız. Arkadaşlar Liza o kadar güzel yerlere götürdü ki bizi. Restoranın aynı zamanda böyle bir güzelliği var. Onu göstereyim size. Annesi böyle çiçekler ekmiş. Aynı zamanda şöyle bir manzara içerisinde yemek yiyorsunuz. Liza bizim için şimdi bu kaçapuri'nin nasıl yapıldığını öğretecek. How can you make this? Thank you. like this. Like this. This
Wonderful. Yeah, we must mix it. Mm-hmm. It's Ajarian Hajaburi. It's very Ajarian. Ajarian. It's very popular in Ajarian. Georgia. Yeah. Oh, okay. And like this. Wow. And you will start eating by let's Uh-huh. okay, like this. Okay. That's right. Yeah. Very good. Tells it us. Wonderful. Arkadaşlar cennet gibi burası. Thank you. Gerçekten cennet gibi. It's like Enjoy. heaven. It's like Enjoy. heaven. Enjoy. Thank you It's very very much. popular in Georgia, really. Yes, thank you very much. Muhteşem bir içecek, komposto gibi, çilek kompostosu tarzında muhteşem bir içecekle beraber içiyoruz. Bakın bu kompostonun içine sonrasında böyle yiyebiliyorsunuz. Suyu inanılmazdı. Çilek ve içinde limon parçası var. Your channel? Ah yes, this is my channel. Okay. This is my channel. Thank you. Az önce aşağıda denediğim şarabın bir bardağını aldım. Yani Milan'da içtim, Bulgaristan'da içtim, Romanya'da içtim. Güzeldiler. Yani hiç kötü değiller, güzeldiler ama Gürcistan şarabı bambaşka. Gerçekten bir şarap ülkesi burası. Evet, bizim terasımızdan görülen, yani hostelin terasından görülen göle doğru ilerliyorum şu anda. İnsanlar genellikle böyle burada huzur buluyorlar gibi gözüküyor. Elsa. Arkadaşlar bu küçük şehrin en büyük problemi sineklere. Yani geldiğimden beri akşam da dahil. Allah'tan hostelde bir vantilatör aldım ve o da bir şekilde bu sineklerden, sivrisineklerden kurtuldu. Ama belli bir saatten sonra, özellikle güneş battıktan sonra, yani görüyorsunuz şu anda güneş batıyor, ciddi anlamda bu küçük vampirler her tarafı sarıyor. Gürcüce bir şarkı geliyor kulağımıza. Evet, şu anda şarap dondurma. Bu da bir Gürcistan klasiği. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Ve gerçekten enteresan bir biçimde şarap kokusunu da alıyorum. Muhteşem. Her şey çok güzel dedim biliyorum ama bu muhteşem, bu da muhteşem. Şarap tadını rahat biçimde alabiliyorsunuz. Gerçekten şaraptan yapılmış. Çok enteresan bir tadı var ve çok güzel. Normalde turistik sayılabilecek bir yer. Hatta böyle sağlı sollu dükkanlar var. Ama ilginç bir biçimde gerçekten de bakın şöyle gösteriyorum size. Böyle saat 8 gibi olduğu zaman her yer boşalıyor. Tamamen boşalıyor. Hemen hemen her sokağından bu tarihi kiliseyi görebiliyorsunuz. Çünkü apartman yok. Böyle küçük küçük evler var. Ve sokaklar böyle daracık. Dün birazcık fazla açılmıştık. Hatırlıyorsanız kaçapuri, şarap falan derken. Bugün böyle makarna vardı. O makarnayı kaynattık. Normalde burada mutfak
kullanmamıza izin verilmiyor ama kettle'da kaynatıp kettle'ı iyice yıkadık. Fakat şu Gürcü peynirini özellikle bunun için açtım bu videoyu. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi bu peyniri beraber bir tadalım. İlk tadışım değil. Daha önce tatmıştım. O yüzden zaten çekiyorum. Muhteşem.